Norveç'te ehliyet almak Türkiye'de üniversite bitirmekten daha zordur. Ehliyet almanın maliyeti yaklaşık 35.000 Norveç kronudur. Direksiyon sınavında kaza mı yaptın ya da kazaya sebebiyet mi verdin? Sil baştan başlamak gerek bazen. Norveç denince insanın aklına ilk olarak doğa, refah ve güzel insanlar geliyor doğal olarak. Bunlar kişiden kişiye, milletten millete değişecek durumlardır. Örneğin bizim için sorun olan bir durum başkası için hiç problem olmayabilir. Bir yerde görmüştüm, mesela Oslo'da yaşayan bir hanımefendi için Norveç'e modanın geç gelmesi sorun olabilirken aynı Oslo'da yaşayan başka bir aile için hangi aralıklarla çamaşır makinemi çalıştırırsam daha az elektrik yakar ve daha az öderim derdine düşebiliyor. Evet, Norveç'ten bahsediyoruz. En başta belirtmem gerekirse Norveçliler veya Norveç'te yaşayan herkesin zengin olduğu kanısından yanlışından bir an önce dönmemiz gerekir. İnternette en ufak bir araştırmada Norveç'te elektrik faturalarından dolayı mağdur olan belki binlerce aile bulabilirsiniz. Kalkmış hanımefendi modanın Norveç'e geç gelmesi sinir bozucu olduğunu söylüyor. Asıl sinir bozucu olan şey Norveç başta bütün Avrupa ülkelerine petrol, elektrik, balık satarken kendi vatandaşlarının zor durumda kalmasına seyirci kalıyor. Neden? Fazlasıyla üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Fakat işte bu videoda Norveç'te yaşamanın kimse tarafından anlatılmayan kötü yanları hakkında detaylı bilgiler bulabileceksiniz. Sormak, soruşturmak, bilgiden yararlanmak, anlamak ve bilgiyi benimsemek, paylaşmak görüşümle insanlara bilimi, dünyayı, farklı coğrafya ve kültürleri sevdirmek, aynı zamanda düşündüren bilgi dolu videolar üretiyorum. Genellikle haftada bir video yüklediğim Gizem ve Merak Dolu kanalımdaki videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayınız. Kötü yanlarını anlatmaya başlamadan önce Norveç'i beğenmiyorsan ülkene dön, sen boş konuşuyorsun, adres ver adres gibi artistlik ve kendini beğenmişlik duygusuyla burnu havada olan insanlar derhal videoyu terk etsin. Geride gerçekten Norveç'i kötü yapan yanlarını öğrenmek isteyenler, hazırsanız başlayalım. 1. İklim. Norveç'i kötü yapan yanlarının en başında iklim yer almaktadır. Norveç'in kuzey ve doğusu, güney ile batısı arasında farklı iklim şartları hüküm sürmektedir. Ülkenin doğusundaki dağlık bölgelerde yağış miktarı batıya kıyasla daha düşüktür. Başkent Oslo ve çevresi yükseltisi düşük bölgeleri ise sıcak ve güneşli yazlar ancak yağmurlu baharlar ve karlı kışlara sahip iken Norveç'in kuzeyine doğru gidildikçe güneşin hiç olmadığı, hatta yaz aylarında ise belirli aralıklarla çıkmaktadır. Benim yaşadığım yerde Trondheim ve çevresinde kış aylarında hava eksi 25 derecelerde donma seviyesine ulaşır. Yaz aylarında 20 ile 30 derece arasında değişir. O da ancak Temmuz ve Ağustos aylarında görülür. Mesela ülkenin kuzeyinde yer alan Norveç'in Tromsø kentinde yazın 2 ay boyunca hiç güneş batmıyor. Dünyanın hareketinden kaynaklanan eksen eğikliği sonucu kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz yaşanıyor. Buna göre dünyada bazı ülkelerin konumuna göre güneşten ve ışıktan yararlanma süresi değişiyor. Norveç'in iklimi soğuk olduğu kadar insanları da soğuk ve mesafeli davranırlar. Hizmet sektörünü bunun dışında tutacak olursak her gelene geçene selam veremiyorsun mesela. Bir keresinde yolda geçen bir Norveçliye hey dedim, yani merhaba demek istedim. Hiç oralı bile olmadı. Bunun gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu anlattıklarımın kesinlikle Norveçlilerin yabancılara karşı ırkçı veya kızgın oldukları çıkarılmasın. Genel olarak insanlara mesafeli olarak davranırlar. Bizim gibi sıcakkanlı bir millet değiller yani. Kültürleri ve genel yapıları bakımından öyleler. Yılda bir gün bütün insanların kaynaştığı, birbirine kardeş gibi davrandığı bir günleri var. O da yılbaşları. Çünkü yılbaşlarında hepsi bir araya gelir ve o gün kimse kendinde olmadığı için herkes normalde olduğu gibi davranıyor. Bu da aslında güzel bir ortamın oluşmasında bayağı katkı sağlıyor. Fakat aynı iş yerinde çalışan kişiler bir yıl boyunca her gün karşılaşmalarına rağmen bir keresinde bile günaydın demeyen insanlar o gün aynı masada oturup sohbet edip hatta eğlenebiliyorlar. Fakat ertesi güne herkes işlere döndüğünde yine kimsenin kimseyi tanımadığı bir ana şahitlik edebilirsiniz
Dolayısıyla şok olmayın diye şimdiden anlatıyorum. Norveç'i kötü yapan nedenlerden bir diğeri ise pazar günleri. Dünyanın herhalde 6 gün içinde yaratılmış olma teorisine inanan Norveçliler, örneğin pazar günleri markete alışverişe gitmeyi düşünüyorsanız gitmeyin. Çünkü pazar günleri marketler kapalı olacaktır. Çoğu yerde, özellikle köylerde, hastane, tam doğrusu sağlık ocakları cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Restoran ve benzin istasyonları dışında diğer kalan tüm iş yerleri sanki resmi tatil ilan edilmiş gibi kapalı olur. Tuhaf gelebiliyor ama kardeşim, zaten hayatımızın hemen hemen her yerinde tuhaflıklar var. Hiç düşündünüz mü neden pizza daire şeklinde açılır ve kesilirken üçgen şeklinde kesilir fakat kaba koyulurken dörtgen kaba konulduğunu? Elbette mantıklı bir açıklaması vardır. Fakat sizce de ilginç değil mi? Aslında bazen bazı şeyleri olduğu gibi kabullenmek gerekir. Norveç'in bir diğer önemli ve kötü yanlarından birisi ise iş bulma. Norveç'te iş bulma birçok meslek dalında alternatife sahipken diğer Avrupa ülkelerine göre iş bulmak daha zordur. Norveç Krallığı'na bağlı bir araştırma kurumu olan İstatistik Norveç'in 2021 verilerine göre Norveç'te işsizlik %5 olarak sunulmuştur. Ayrıca bir işe girdiniz diyelim, sizi hemen daimi işçi olarak işe almıyorlar. Örneğin bir deneme süresi vardır öncelikle. Bu deneme süresi genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir. Fast job yani daimi kontrata sahip olduktan sonra da iş yeri sahibi sizi istediği gibi kendi kafasına göre işten çıkaramıyor. Peki işe alındınız, çalıştınız, bir ay sonunda maaşınızı aldınız. Sanmayın ki zengin oldunuz. Çünkü durum hiç de öyle değil. Maaşınızın 1/3'ini devlet vergisini aldıktan sonra geriye kalanıyla ancak geçiminizi sağlayabilirsiniz. Neden öyle diyorum? Biraz sonra Norveç'teki pahalılık ve vergilerden bahsettikten sonra daha iyi anlayacaksınız. Norveç kronu petrol fiyatına büyük ölçüde bağlı olduğu için çok dalgalanabilir. Bu dönüşümlerin değişebileceği anlamına gelir. Oslo'daki bir kişinin ortalama yaşama maliyeti aylık 15.000 ile 25.000 kron arasındadır. Buna ev kirası, elektrik, internet ve benzeri ihtiyaçlar da dahildir. Tabii ki de yaşadığınız bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Trondheim'in bir köyünde olmasına rağmen buradaki ev kiraları 8.000'den 9.000'den başlıyor. Oslo'nun da başkent olduğunu düşününce tabii ki de oradaki kiraların en az 12.000'den başladığını söyleyebiliriz. Norveç'te ehliyet almak Türkiye'de üniversite bitirmekten daha zordur. Gerçekten de kusursuz bir sürüş istiyorlar. Ve 2022'de Norveç'te ehliyet almanın maliyeti yaklaşık 35.000 Norveç kronudur. Bu da 65.000 TL'ye tekabül etmektedir. Farz et ki bir yıl biriktirdiniz. Ehliyet alacaksınız, sınava girdiniz. Örneğin sinyal vermediniz ve hatalı dönüş yaptınız. İn aşağı, al sana 2.000 kron. Direksiyon sınavında kaza mı yaptın ya da kazaya sebebiyet mi verdin? Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak. Sil baştan başlıyorsun. Tekrardan bütün dersleri almak zorunda kalıyorsun. Gelin bir de market fiyatlarına bakalım. Bir ekmek 32 kron. 12'li koli yumurta 42 kron, bir adet salatalık 19 kron, 1 kilogram domates 34 kron, bir paket sigara ise 150 krondur. Norveç kronuyla bile bu kadar pahalıyken liraya çevirdiğinizde gözlerinize inanamayacaksınız zaten. Ya bir adet salatalık 35 TL olur mu ya? İşte Norveç'in kötü yanlarından bir tanesi de her şey aşırı pahalı. Ondan dolayı videonun başında da belirtmiştim. Norveçliler ya da Norveç'te yaşayanların herkesin zengin olduğu kanısından vazgeçmemiz gerek. Ben Türkiye'deyken Norveç'te paraların sokaklardan toplandığını düşünmüştüm. Hani zengin ülke ya, bize de düşer bir şeyler demiştim ama yok öyle bir şey. Yok. Ayrıca Norveç dünyada vergilerin en yüksek alındığı ülkelerden bir tanesidir. Sektörlere göre değişebilir fakat genel olarak insanların hepsi Norveçlisi de ve yurt dışından gelip burada yaşayanı da herkes vergilerden yakınıyor. Vergileri her ne kadar da kişilerin kazancına göre alsa da fakat bazı konularda adaletli davrandığını düşünmüyorum. Tabii ki de bu kendi görüşüm fakat niye öyle düşündüğümü hemen açıklayayım. Çünkü aynı iş yerinde çalışan iki kişi düşünün. Birinin bankaya borcu olsun, diğerininki bankaya borcu olmasın. Devlet bankaya borcu olan kişiden daha az vergi alıyor, borcu olmayan kişiden ise daha çok vergi alıyor. Ben burada bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorum.
Yani sırf az vergi ödemek için bankalara milyonlarca borcun altına girmeniz gerekiyor. Bana göre şahsen tam bir saçmalık. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben mi yanılıyorum acaba? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Son olarak Norveç ile Türkiye'yi karşılaştırmak elbette söz konusu değil. İklimi ile Türkiye elbette yaşanılması için daha iyi bir ülkedir. Fakat ekonomisiyle, gelişmişliğiyle, insan haklarıyla Norveç, Türkiye'nin en az bir 50 ya da 60 yıl önündedir. Türkiye'de insanların haklarının korunduğu, emeklerinin karşılığı verildiği takdirde başta Norveç olmak üzere birçok Avrupa ülkelerinden yaşayan gurbetçilerin en az %85'i daimi olarak Türkiye'ye geri dönecektir. Bundan hiç şüphem yoktur. Ben Vedat Özaydın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu türden içeriklerin devam etmesi ve videonun farklı kişilere ulaşması için kanala hala abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.